Merhaba. Bu mekan ve zaman üzerine son bölüm olur herhalde sanırım konuşacağım. Bu zamansız, mekansız fizik ve matematik nasıl olabilir? O konuda açıklamaya çalışacağım. Teknolojik olarak tabii bunu aşmak şu an mümkün değil. Çünkü çekim kuvvetini kullanamıyoruz. Manyetik bu kuvvetle ancak sanal olarak yaşayabiliyoruz ve fiziksel olarak da duyumlayabiliyoruz bunu. Bugün uygulamada da çok yaygın olarak kullanılıyor. Eski insanlar tabii zamansız mekansızlığı anlatmak mümkün değil ama bugün bizzat deneyimlediğimiz için bunu rahatlıkla insanlara açıklayabiliriz. Örneğin uygulamada ölçüm sistemleri var inşaatta. Teodolit var. Teodolit koyuyorsunuz X, Y, Z noktasına ve herhangi bir yere bağladığın zaman yatay ve düşey açıyı e, referans olarak alıyor. Sonra şey yapıyorsunuz. Mesafeyi de lazer olarak ölçüyorsunuz. Bu şekilde mesafe yani R küresel trigonometre olarak baktığınız zaman R'yi zaman olarak düşünüyorsunuz ve X, Y, Z kartezyen şeye ihtiyaç kalmıyor. Yani mekanı açı olarak düşün, mesafeyi de R frekans olarak düşündüğün zaman bir boyut kavramı ortadan kalkıyor. Bugün GPS'te örneğin şey yaptığımızı düşünelim. Bir yere konum gönderiyorsun veyahut da bir yere ne kadar sürede gidebileceğimize baktığımız zaman internet üzerinde bilgisayar bunu hesaplayıp söylüyor. Hem yapay öğrenme var hem arabaların gittiği zamanki oradaki GPS'lerden bilgi topluyor internet üzerinden ve nerede ne kadar trafik yoğunluğu belli. Daha geçmişe ait de bilgiler olduğu için hesap yapıyor ve doğru sonuç veriyor. Veyahut da bir Google haritaya gittiğiniz zaman sanki hayali olarak gitmiş gibi oluyorsunuz. Oraya geziyorsunuz sokakları vesaire. Dünyanın her yerinde bu nasıl oluyor? 0-1'lerle oluyor. Yani 0-1 ekrana düşüyor. Ekrandaki piksel zamana göre değişim sanki onun beyin birleştirerek bir zaman kavramı, mekan kavramı oluşuyor. Zaman tamamen her şeyi zamana indirgemeye baktığın zaman GPS uydular var mesela cep telefonları nasıl bunu doğru olarak konumlayabiliyor yani. Sonuçta uyduyla haberleşmesi her milyonlarca telefon, milyarlarca telefon mümkün değil. Yani bir basit bir yerde bile telefon icabında almıyor. Fakat bütün uydulardan cep telefonu nerede olduğunu biliyor ve bunu internet üzerinden bildiriyor. Dolayısıyla bir ağ yapısını reorganize ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu da uydularda işte her uydu kendi yerini olan bilgisi var. Bir de senkronize edilmiş atom saatleri var. Çok hassas. Ve bunlar sürekli yayın yapıyor. Bu GPS telefonlara geldiği zaman bu bilgi aradaki farktan yani zaman farkından tamamen zaman kullanarak o cep telefonu olsun veya GPS araçları olsun. Mesela çok hassas ölçü yapan harita makineleri var santim düzeyinde ama cep telefonları 3-4 metreye kadar hatalı o hesap yapıyor. Ne yapıyor? Uydularla kendi arasındaki mesafeyi biliyor, oradaki koordinatını biliyor. Dolayısıyla şey hesaplamış oluyor. Kendi koordinatını biliyor her makine. Yani müthiş bir şey. Ama atom saati ve zamanı yani bilgi işlemin çok hızlı yapılması sayesinde bu oluyor. Bunu biraz daha teoriye indirgersek mesela bir mekan kavramı 1930'larda İngiliz Turing diye bir bilgisayarı ilk geliştiren insan var. Her şey uzun sıfır bir şerit gibi düşünüyor. Bir de onun yorumlayıcısı iki şerit bir çıkıyor. Birbirine hareket ederek şeyi çözüyor. Bugün bütün modern algoritmaların temeli de buna dayanıyor. İşte bu Enigma dediği bu Alman şeyini kırıp İkinci Dünya Savaşı'nı kazanıyor şifreyi bu makine sayesinde İngilizler. Yani bilginin bu kadar önemi var. Ve şimdi 0-1 bütün bilgisayarlar her şey 0-1. 0-1'i bir en boyutlu düşünelim. Sıfır noktasında varlık yokluk olarak bir de yorumcu yani dolanık gibi yani gözlemci şey gibi ne oluyor? En boyutlu bir uzayda sıfır noktasında her şeyi tanımlamış oluyorsun. Biraz daha ileri giderse kuantum bilgisayara giriyor ve her kuantum aslında bir evrenin bilgisini taşıyormuş gibi. Çünkü 10 üzeri eksi 3 ve 10 üzeri
-43 saniye ve metreyi çarptığın zaman çok büyük bir bilgiyi taşıyabiliyor. Tabii daha derine inip inmediği bilinmiyor. Bu da kuantum dünyasının